Çanakkale'de top sesleri sustuğunda, geride yalnızca boş siperler, gömülmemiş cesetler ve yıkılmış tabyalar kalmadı. Görünmeyen bir enkaz daha vardı ve o enkaz askerlerin zihninde taşınıyordu. Fakat 1915 dünyasında psikolojik travma diye bir kavram yoktu. Askerin titremesi korkaklık sayılıyor, uykusuzluk zayıflık olarak görülüyor, sürekli patlama sesi duyduğunu söyleyenler disiplin problemiyle suçlanıyordu. İngiliz ordusu kayıtlarında shell shock terimi ilk kez bu savaşta sistematik biçimde rapor edildi ve 1916 tarihli bir askeri sağlık belgesinde şu ifade yer aldı. "Men unable to speak, staring, trembling uncontrollably after prolonged bombardment." Yani uzun süreli bombardımanın ardından konuşamayan, bakışlarını sabitleyen, kontrolsüz bir şekilde titreyen erkekler. Bu satırlar, savaşın görünmeyen cephesini anlatıyordu. Avustralya birliklerinden bir erin günlüğünde şu cümle yazılıdır. "Gece sessiz ama kulaklarımda top sesleri var. Gözlerimi kapattığımda denize düşen adamları görüyorum." Bu satırlar, cepheden dönen binlerce askerin hayatı boyunca taşıyacağı travmanın ilk kaydıdır. Osmanlı tarafında durum daha da sessizdi. Askerin ruh hali kayıt altına alınmıyor, yalnızca yaralı veya sağlam olarak işaretleniyordu. Fakat harp hastanelerinin doktor notlarında şu ifade geçer. Bazı neferlerde konuşmama, ani irkilme ve sürekli dalgınlık hali müşahede edilmiştir. Bu satır, bugünkü adıyla travma sonrası stres bozukluğunun erken bir gözlemidir. Savaş bittiğinde askerler evlerine döndüler ama zihinleri cephede kaldı. Konuşulmadı, yazılmadı, tedavi edilmedi. Esir kamplarının gerçek yüzü. Çanakkale yalnızca cephede değil, esir kamplarında da devam eden bir mücadeleydi. Osmanlı askerleri Mısır'daki kamplara gönderildi. İngiliz ve Fransız askerleri ise Anadolu içlerine sevk edildi. Mısır'daki İngiliz kamplarına gönderilen Osmanlı askerleri, özellikle Kahire yakınlarındaki kamplarda tutuldu. Bir Osmanlı neferinin mektubunda şu cümle yer alır. "Güneş yakıyor, su az, fakat en çok vatan hasreti yakıyor." Anadolu'daki esir kamplarında bulunan İngiliz askerlerinden birinin raporunda şu satırlar vardır. "Food scarce, but guards mostly fair. Illness spreads faster than anger." Yani, yiyecek kıt ama gardiyanlar çoğunlukla adil. Hastalık öfkeden daha hızlı yayılıyor. Bu ifade, kamplardaki temel sorunun çoğu zaman bilinçli işkence değil, yetersiz lojistik ve salgın hastalıklar olduğunu gösterir. Fransız askerleri ise Anadolu içlerine sevk edilerek demiryolu inşaatlarında ve tarım işlerinde çalıştırıldı. Bir Fransız çavuşun mektubunda "Nous survivons, mais nous ne vivons pas." Yani hayattayız ama yaşamıyoruz cümlesi yer alır. Her iki tarafta propaganda metinlerinde karşı tarafın kamplarını vahşetle suçladı. Ancak arşiv belgeleri tabloyu daha karmaşık gösterir. Yetersiz beslenme, tifüs, dizanteri ve izolasyon psikolojisi kampların gerçek yüzüdür. İngiliz askeri raporları ne diyor? İngiliz amirallik belgeleri 18 Mart sonrasında hazırlanan detaylı analizlerle doludur. Özellikle Admiralty arşivinde yer alan değerlendirme raporlarında şu ifade dikkat çeker. "Underestimation of mine threat proved decisive." Yani, mayın tehdidinin hafife alınması belirleyici oldu. Bu açık kabul, operasyonun teknik başarısızlığını doğrudan işaret eder. Bir başka belgede ise şu cümle yer alır. "Land batteries more resilient than anticipated. Destruction incomplete." Yani, kara bataryalarının beklenenden daha dayanıklı olduğu kabul edilmektedir. Raporlar, akıntı hesaplarının yetersizliğini ve mayın tarama operasyonunun zayıflığını da vurgular. Bu belgeler, başarısızlığın yalnızca taktik değil, planlama hatası olduğunu ortaya koyar. Fransız cephesi, unutulan ortak.
Çanakkale denince çoğu zaman İngiliz ve Anzak birlikleri hatırlanır. Fakat Fransız birlikleri hem denizde hem karada ağır kayıplar vermiştir. Fransız zırhlısı Bouvet'in ani batışı, Fransız kamuoyunda derin bir şok yaratmıştır. Kara harekatında Fransız birlikleri özellikle Kumkale bölgesinde yoğun çatışmalara girmiş, kısa sürede yüksek zayiat vermiştir. Fransız subay raporlarında şu ifade geçer: Terrain hostile, resistance organized, casualties severe. Yani arazi düşmanca, direniş organize, kayıplar ağır. Bu cümle Fransız cephesinin ne kadar sert geçtiğini gösterir. Fransa için Çanakkale, Batı cephesi kadar merkezi bir hafıza oluşturmadı. Verdun ve Somme, ulusal hafızayı domine etti. Bu nedenle Çanakkale'deki Fransız rolü tarih yazımında gölgede kaldı. Cevapsız kalan sorular. Savaş sonrası travma neden resmi raporlarda uzun süre görmezden gelindi? Esir kamplarındaki ölümlerin gerçek sayıları tam olarak biliniyor mu? İngiliz amirallik raporlarının tamamı kamuoyuna açık mı? Fransız kayıplarının psikolojik etkisi neden ulusal hafızada geri planda kaldı? Çanakkale yalnızca bir askeri zafer ya da yenilgi değildir. Savaş bittikten sonra da devam eden bir hikayedir. Zihinlerde süren bir patlama, kamplarda uzayan bir bekleyiş ve arşiv raflarında saklanan bir yüzleşmedir. Top sesleri sustu ama travma konuşulmadı. Esirler unutuldu. Fransız cephesi gölgede kaldı ve bazı gerçekler yalnızca belgelerin sessizliğinde yaşamaya devam etti.